Yapıştırma aşamalarına geçmeden önce kağıttan tasarruf etmek amacıyla gözükmeyen yerlerden bizler kağıt çalma işlemi yapıyoruz. Yani mesela bu yaprak. Benim bu kaçıncı parçam? 2 numaralı parçam. Ben bunu kat kat yapıştırmadan önce mesela şu kısmı alacağım ve yapıştıracağım kabartırken. Ama her bir parça için bize birer kağıt lazım. O yüzden ben alttan çalma işlemi yapıyorum. Mesela şu en üstte kalan parça ben kat kat yapıştırdığımda bu gözükmeyeceği için bu şekilde gözükmeyen yerlerden çalıyorum. Böylece bir kağıt tasarruf etmiş oldum. Dediğim gibi ama hiç gözükmeyecek. Biz bunları kat kat yapıştırdığımızda delikler oluşmayacak. Hemen buradan göstereyim size. Evet. Kabartırken ben bunu en üste koyacağım ve bir kağıt tasarruf etmiş oldum. Bu bir tane lazımdı bize. Bir diğer kağıttan şu yaprak şuradan gözükür mesela. Bunu alma ihtimalim yok. O yüzden şu yaprağı alabilirim. Şimdi kabartma işleminde bizler altta kalan yaprağı görmediğimiz için görüyormuş gibi bir bütün halinde kesiyoruz. Normalde bu yaprağın gözüken kısmı bu şekilde. Bunu kabartırken şöyle yapıyoruz. Buradan başlıyorum. Paylı kesiyorum. Böyle. Mesela bu nereden inebiliyor? Bu şekilde görüyormuşum gibi paylı kestim. Şöyle yapıyorum. Buraya kadar gözüken kısmını alıyorum. Buradan sonra ben görüyormuşum gibi paylı kesiyorum. Yine ikinci bir kağıttan tasarruf etmiş oldum. Bir tane de ne alabilirim? Şu 41 yeri var altta kalan yaprağın. Şurası. Yine şekline göre kesiyorum. Şimdi aşağıya doğru payla alıyorum. Bir alt yapraktan payla aldım. Alttan aldığımız parçaları ayrı bir yerde biriktirin. Çünkü küçük parçalar bunlar. Kaybolmasın. Yine bunları da boyayıp cımbızlıyoruz. Yalnız beyaz olan yaprakları çok boyamayın kahverengiyle. Çünkü kahverengi parlıyor üzerinde. Kağıdın rengini bozuyor beyaz olduğu için. Sadece beyaz çiçeklerde geçerli bu. Bundan da tasarruf etmiş oldum. Bu da mesela 5 numaralı parçam. Bana yine kabartmak için ne lazım? Şu göbek kısmı lazım. Hemen o göbeği şöyle kabaca ben etrafından keseyim, sonra düzelteyim. Buraya kadar şeklinde kestim. Şu altta içte kalan kısmı gözükmüyor. Yapıştırabilmem için bir miktar paylı kesiyorum. Ve bu göbekten de bir adet kağıt kâr etmiş oldum. Çünkü en çok kabartma kısmında bize kağıt lazım oluyor. Mesela bunda da şu altta kalan yaprağı alabilirim. Yine şekline göre kesiyorum. Ve buradan devamında pay veriyorum. Görüyormuşum gibi. Bir miktar da buradan alıyorum.
Evet. Yapıştıracağımız kısım burası. Pay verdiğim yerler burası. Bir tane de bundan almış oldum. Bu yapraktan alabileceğim başka bir şey yok. Hemen bir sonraki 4 numaralı parçam. Her resimden kabartmak için birer parça alabilirsiniz. Ama gözükmeyecek yerlerden. Mesela burası da kırık parça. Bir bütün halinde yapıştıracağız. Daha sonra şu kırık yerine yapıştırmış olacağım. O yüzden şöyle yapıyorum. Buraya kadar. Buraya kadar. Şu kısmından da pay veriyorum. En çok kabartacağımız yer burası. Bu yüzden çalma işlemini daha çok bunun için yapıyoruz. Küçük bir kırık parça da burada var. Hemen şöyle şekline göre kesiyorum. Şimdi görüyormuşum gibi bir miktar pay verip bunu da alıyorum. Alttan çalma işlemi bu şekilde pay vererek kabartacağımız çiçeğin kenarlarını, yapraklarını gözükmeyecek yerlerden alıyoruz. Evet. Mesela şu ucunu da alabilirim. Çünkü yapraklardan gözükmeyecek. Yani yapıştırdığımda yine kırık bir parça. Bunu tam şekline göre alıyorum. Çünkü yaprağın altta kalan bir kısmı yok. Evet, yapıştırdığımda mesela gözükmeyecek. Bir parça da bundan aldım. Evet, bu kağıttan da bu kadar alabildim. Alttan çalma işlemi de bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda da yapıştırma işlemlerine geçeceğiz. Tablomuzun yapıştırma aşamasına geçiyoruz. İlk bir tane resmi kenara ayırmıştık. O resmi kalın mukavva üzerine soğuk silikonla yapıştırdım. Burada dikkat etmemiz gereken ilk kağıdımızın beyaz kısımlarını çıkarmıyoruz. Çünkü çerçeveye yaptırmaya götürdüğümüzde bu kısımlardan tutacak bizim tablomuzu. Yapıştırmadan önce bir tane çiçeğin dalını atmayı unutmuşum. Hemen onu göstereyim. Bu pembe çiçeğin devamı, kök kısmı burada. 7. resimde biz bu çiçeği atmıştık. Devam eden dalı da hemen burada. 7. ve 8. resimlerde de aynı dalı çıkaracağız. Şu arada devam eden kısmı var. Onu da alıyorum. Sekizinci resmimizde de buradaki çiçeği atmıştık. Onun devam eden dalı da buradan devam ediyor. Hem diğer pembe çiçeğin hem de beyaz çiçeğin bu dallarını çıkarıyoruz. Bunları unuttuğum için tekrar göstermek istedim. Şimdi artık yapıştırma kısmına geçeceğim. Şimdi artık yapıştırma kısmına geçeceğiz. Ama önce kağıtlarımızı ütülememiz gerekiyor. Bunun için bir tane sünger ve arkası yuvarlak olan bir masaj aleti benim kullandığım bu. Siz de buna benzer bir şey bulabilirsiniz. Kağıdımızın arkasını çeviriyoruz ve hafifçe bastırmadan ütülüyoruz. Bu işlem bize kağıdımızın o düz görünümünü kaybetmesi ve form vermesi için yapıyoruz. Yapıştırdığımızda da tablomuzun daha hoş bir görünüm almasını sağlıyor. Bu şekilde hafif hafif ütülüyorum. Hiç bastırmıyorum. Kendiliğinden o yavaş yavaş bombeleniyor.
Bu şekilde tek tek bütün kestiğimiz kağıtları ütüleyeceğiz. Şimdi yapıştırırken soğuk silikon kullanıyoruz. Tabanca çok ağır olduğu için ben şırıngaya doldurdum ve küçük çalışacağım yerler çok fazla. O yüzden şırınga benim işimi daha çok kolaylaştıracak. Şimdi soğuk silikonu sıkıyorum. İlk resmimde sadece kenarlarını çıkartmıştık. Kahverengi zemini atmıştık. Bu şekilde silikonu sıkıyorum. Ve yan keskiyle boy boy kestiğim çöp şişlerimi dizeceğim. Küçük dal olan yerlere minik minik kesiyorum. Havada kalabilmesi için. Ve çok küçük çöp şiş kullanıyorum orada. Hemen şuraya uzunca koyabilirim. Bir tane buraya. Bu şekilde tamamen çöp şişle ilk resmimi yapacağım. Yine bu kısımları da havada tutmamız gerekecek. Onlara da yine çok minicik yan keskiyle çöp şişler kestim. Bu şekilde dolduracağız. Çöp şişlerimi yerleştirdim. Tekrar yerleştirdiğim çöp şişlerin üzerlerine silikon sıkıyorum. Çöp şişlerimi alttan gözükmeyecek şekilde inceliklerde de kestim. Burada dikkat etmemiz gereken taşma yapmasın silikonumuz. Onlara dikkat etmemiz gerekir. Yine tüm çöp şişlerin üzerine silikon döküyorum. Burada küçük küçük parçalar koydum. Onlara minik minik damlatıyorum. Şimdi kestiğim birinci resmimi dikkatli bir şekilde yerleştiriyorum. Benim şurada kopan bir parçam var. Ben onları tekrar ilave edeceğim. Bu delikler alttan çalma işlemi yapmıştık, videomda anlatmıştım. Onların gözüken yerleri. Çok hafif baskı uygulayarak yapıştırıyorum. Bundan sonra artık ilk kestiğimiz parçadan sona doğru kat kat yapıştırıyoruz.